Kemal Sunal'ın İyi Aile Çocuğu filminde estetiksiz haliyle dikkat çeken ve Türkiye'nin en seksi kadınlarından biri olan Harika Avcı'nın yaşadığı talihsiz olaylar herkesin ağzını açık bıraktıracak türden. Yasemin, Sıcak Yatak, Ateş Dağlı öyle bir kadın ki ve temas filmlerinin başrolünde oynayan, birlikte olduğu erkeklerden şiddet gören, dolandırılan, çocuğu düşürülen ve intihara sürüklenen bir kadının hikayesi. Fabrika işçiliğinden, sıvası dökülmüş bir evden, çamurlu sokaklardan başlayıp adını tüm Türkiye'ye duyuran, zirveye çıkan fakat zirvedeki sert fırtınalara karşı koymaya çalışan, bazen düşen, bazen ayağa kalkmaya çalışan yalnız bir oyuncunun masalıdır bu anlatılanlar. Toz pembe değildir bu masal. İçinde acının, kederin, ihanetin, ızdırabın ve yalnızlığın kol gezdiği yoğun bir masaldır. Zengin erkeklerin peşinden koştuğu biridir o. Gazino krallarının uğruna silahları ateşlediği kişidir. İbrahim Tatlıses'in çirkin sözler sarf edip onunla yattım dediği kadındır. Tarık Akan'ın, Kadir İnanır'ın ve Halil Ergün'ün birlikte başrol oynadığı bir yıldızdır. Hem sahne alan bir az solist hem de sinemanın aradığı bir başrol oyuncusudur. Yani Harika Avcı'dır o. Harika Avcı 2 Şubat 1960 tarihinde İzmir'de doğar. Asıl adı Nermin Ocak'tır. Annesinin adı Sabriye Ocak. İlkokulu bitirdikten sonra okumayı ortaokulda bırakır. 11 yaşında bir tütün fabrikasında işçi olarak annesiyle birlikte çalışmaya başlar. İzmirli Nermin Ocak'ın hikayesi tıpkı filmlerdeki gibidir. Nermin Ocak bir gün annesiyle birlikte Kemeraltı Çarşısı'nda gezinmektedir. İzmir'in ünlü reklam şirketinin sahibi Ahmet Gül de tesadüfen oradan geçmektedir. Ahmet Bey bu çok beğendiği genç kızın yolunu keser ve onun sekreteri olması için teklifte bulunur. Nermin fabrika işçiliğinden sekreterliğe terfi etmiştir. Kısa bir zaman sonra gazinocu Nuri Bey gazinosunun reklam işleri için bir gün reklam ajansına telefon eder. Telefona çıkan sekreter Nermin'e sesin ne kadar güzelmiş, ajansa gelince tanışmak isterim der. Nuri Bey de tıpkı arkadaşı Ahmet Bey gibi Nermin'e iş teklif etmekte hiç tereddüt etmez. Birkaç gün sonra Nermin gazinocu Nuri Bey ile tanıştırılır. Bir hafta sonra ismi gazinonun neon ışıklı tabelasındadır. Adını Gönül yazar, burnunu ve göğüslerini Doktor Onur Erol, kilosunu Muzaffer Kuşan, imajını ünlü fotoğrafçı Erol Atar değiştirir. Nermin artık harika bir avcı olmuştur. İsim annem benim Gönül yazardır. Öyle mi? İzmir'de Dalyan'ı kısaca anlatayım. Dalyan gazinosuna ilk çıkıyorum. İkinci sıra kızı olarak. Alo gel kız buraya dedi. Böyle dedi isim mi olur Nermin diye dedi. Nermin'dir. Nermin'dir efendim. Nermindi. Şu an mahkeme kararıyla Harika Avcı. Senin adın dedi harika olsun dedi. Tam 14 yaşında Emel Sayın'ın alt kadrosunda sahne almaya başlayarak kariyer basamaklarını hızla tırmanır. Türkiye'de estetik ameliyatlar geçirerek belki de en büyük değişimi gösteren kişilerin başında yer alır. Estetikler ve lazer operasyonlarla Türkiye'nin en seksi kadınlarından biri oluverir. 80'lerin ortasında Maxim Gazinosu sahibi ve o dönemlerde birçok sanatçı için şöhret kapılarını açan isim olarak bilinen Fahrettin Aslan, Maxim Gazinosu'na 2 yeni as solist aldığını ve bu 2 genç kızın çok kısa sürede star olacağını söyler. Aslan'ın gazeteleri süsleyen bu açıklamalarından bahsettiği bu 2 genç kızın biri Seda Sayan, diğeri ise Harika Avcı'dır. O dönem as solistler arasındaki rekabetin olduğu açıkça görüldüğü ortadayken Harika Avcı hem güzelliği hem de sahne şovlarıyla adını 1. sınıf isimler arasına yazdırmayı başarır. Gazino programlarında, fuar konserlerinde Bülent Ersoy, Muazzez Abacı gibi büyük isimlere karşı yarışacak hale gelir. Henüz kariyerinin ilk dönemlerinden itibaren şiddet, mağduriyet gibi kavramlar Harika Avcı'nın alnına kara bir leke gibi yapışır. Sürekli basında o dönem sevgilisi olan Sezer İnanoğlu'ndan dayak yediği, şiddet gördüğü gibi haberler çıkar. Harika Avcı tüm bu haberlere karşı güçlü kadın imajını ortaya koyar. Bana kimse el kaldıramaz, bana el kaldıracak erkeğin kafasını gözünü yararım diyerek basına demeçler verse de şiddete maruz kaldığı bir gerçektir. Bir süre sonra Sezer İnanoğlu Harika Avcı'nın aracını kurşunlar ve olay karakolluk olur. O dönemin meşhur isimlerinden İbrahim Tatlıses, Harika Avcı ile ilgili yakışıksız bir açıklama yapar. Harika ile bir festival sonrası yattım der. Harika Avcı ile yaşadığı özel ilişkiyi herkese deklare eder. Bu açıklamanın ardından Harika Avcı İbrahim Tatlıses'e bir dava açar. Daha sonra İbrahim Tatlıses'in açıklamaları daha korkunç bir hal alır. İbrahim Tatlıses Diyarbakır'daki geceyi inkar ediyor. Peki Uvertürken Balıkesir'deki kapıyı zorlayıp odama girerek beraber geçirdiğimiz geceyi niye anlatmıyor der. Ve devamında şu çirkin sözleri sarf eder. Kendi reklamını yaptırmak için beni alet olarak kullanıyor diye açıklama yapar. Ve bu açıklamaları gazeteler çarşaf çarşaf yazar. Harika Avcı o dönem sevgilileriyle gündemi meşgul eder.
birçok sevgilisi olmuştur. Harika Avcı şöhret olduktan sonra yaptığı röportajlardan birinde birlikte olduğu ilk sevgilisinin Ege Üniversitesi'nde tıp fakültesinde son sınıfında okuyan İranlı bir genç olduğunu söyler. Şöhret olduktan sonra ilk sevgilisi ise Türk sanat müziğinin ünlü sesi Ahmet Özhan olmuştur. Bundan sonra zengin erkekleri seçecek, sürekli sevgili değiştirecek, bazı kişilerin deyişiyle bulduğu milyarder sevgililerinin iliğini sömürecektir. Kendisi için yapılan bu benzetme 5 Mart 1994 tarihli bir röportajında söyledikleriyle daha bir anlam kazanır. Şöyle demiştir Avcı: "Benim için boy pos önemli değil, bana göre cüzdanı dolu olan erkek yakışıklıdır." Kuvvetli trilyoner iş adamı Bediye Cihanel, Harika Avcı'nın basına yansıyan en zengin sevgililerinden ilki olarak kabul edilir. Aşk yaşadığı diğer kişiler arasında futbolcu Rıdvan Dilmen, Aydan Şener'in eski eşi futbolcu Ayhan Akbin, Sezercik filmlerinden tanıdığımız Sezer İnanoğlu, Fındık Kralı Lokman Kondakçı, trilyoner iş adamı Reha Süren, Nükhet Duru'nun eski eşi iş adamı Dikran Masis, müzisyen Onno Tunç, Fedon, sevgilisi trilyoner iş adamı Reha Süren tarafından Londra'ya lisan ve ladylik okuluna gönderilir. Avcı bir ay İngiltere'ye, diğer ay Amerika'ya da Fransa'ya giderek bir ay lady gibi yaşar. Bir yıl süren bu aşktan geriye Lady Harika Avcı kalır. Denizli'nin sayılı zenginlerinden iş adamı Kadir Aksu'yla 8 yıl birlikte olur. Emirgan'daki köşk de bu cömert sevgilinin bir hediyesidir. Harika Avcı bir dönem 1980'li yılların Türk sinemasına seksi yıldız olarak damgasını vurdu ve birçok film çevirdi. Ayrıca şarkı söylediği yıllarda 16 albüm çıkarır ve prodüktörlüğünü Neşe Karaböcek ve Gülden Karaböcek'in kocası olan 3 Kasım 2008'de vefat eden Atilla Alpsakarya yapmıştır. Harika Avcı o dönem Yeşilçam sinemasının da aranan yüzü olur. İyi Aile Çocuğu filminde estetiksiz haliyle Kemal Sunal'la başrol oynar. Vahşi Aşk filminde Ekrem Bora ve Hakan Balamir'le başrol oynar. Altın işimiz var. Tanıyor mu seni? Ne demek istedi? Araçlar 2 misli artınca arabası köpeklere çarpmış, 6 it öldü, leşleri sokakta kaldı ama Salih geldi temizledi dedi. Yemekte söylenecek laf mı be, iğrenç herif. Harika Avcı annesini asla yanından ayırmaz. Konserlerinde, turnelerinde annesi hep yanındadır. Harika Avcı'nın gazino sahipleriyle de başı derde girmiştir. Birçok gazino sahibi Harika Avcı'nın kendi mekanlarında sahne almasını ister. Yurt dışına çıkacak turnelerde Harika'nın az solist kadrosunda yer almasını isterler. Ancak Harika bu teklifleri reddeder ve çoğunu kabul etmez. Bu kabul etmeyişi kendisine pahalıya mal olur. Yurt dışı turne teklifini kabul etmeyen bir organizatör adamlarına Harika Avcı'nın evinde kim çıkarsa çıksın ayağından vuracaksınız talimatını verir. Harika Avcı'nın evinden çıkan abisi kurşunların hedefi olur ve vurulur. Harika Avcı verdiği ifadede aslında hedef bendim, abimi vurdular der. Harika Avcı hem sahnelerin hem de sinemanın en çok aranan yüzüdür. Kazandığı paraların haddi hesabı yoktur. Bu da onu dolandırıcıların hedefi haline getirir. O dönem bu dolandırılma olayları basına da yansır. Harika Avcı eski sevgilisi Denizlili Havlu Kralı Abdülkadir Uslu hakkında açtığı davanın duruşmasında iş adamının kendisini $1.050.000 dolandırdığını ileri sürer ve bu sevgilisinden hamile olduğunu ama erken doğum yaptığı için bebeğini 6,5 aylıkken kaybettiğini söyler. Bu iddialar doğruysa Harika Avcı hem dolandırılır hem de bebeğini kaybeder. Tarihler 2005'i gösterdiğinde Harika Avcı tarzını değiştirip bir popçu imajını benimsemiştir. Birkaç kliple adından söz ettirir. Daha sonra yakınlarının söylediğine göre Balıklı Rum Hastanesi'ne fazla alkol kullanımından dolayı tedavi altına alınır. Yine o sırada Harika Avcı'nın evi bilinmeyen kişiler tarafından kurşunlanır. Emirgan'da yaşadığı villa her yerinden delik deşik edilir. Çalışanlarından biri ağır yaralanıp haftalarca yoğun bakımda kalır. Bir kurşunsa Harika Avcı'nın alnından sıyırır. Asıl amaç Harika Avcı'nın öldürülmesidir. Bu olayın ardından akıl sağlığını kaybetme işine geldiğini söyler. Olay sonrası gazeteci Savaş Ay Harika Avcı ile röportaj yaptıktan sonra şunları yazar. İçim eziliyor evi gezdikçe. Bunca varlığın içinde yalnızlıkla, vefasızlıkla, acıyla duygu yoksulu olmuş bir kadın var karşımda. Oturup onunla birlikte ağlayayım mı, işimi düşüneyim, hangi lafını takip edeyim, hangisi hayal, hangisi gerçek, nasıl ayırt edeyim bilmiyorum. Konuşmayalım, yazmayalım dedikçe tatlı sert tehdit ediyor beni. Bak toplarım bütün basını kapıma, onların gözünün önünde kıyarım canıma. Röportaj sırasında Harika Avcı siyah çantasından bir silah çıkarıp
savaşaya döner. Bununla kafamı sıkıp 6,5 aylıkken ölen kızım Havva'nın yanına gideceğim der. Tüm bu davranışlardan anlaşılacağı gibi Harika Avcı'nın psikolojisi tüm yaşadıkları karşısında bozulmuştur. Abisinden ve annesinden gelen bir teklifle Harika Avcı şok olur. Harika Avcı'nın parasını kontrol edemediğini, etrafındaki insanlara dağıttığını, fazla alkol kullanıp yanlış davranışlar içinde olduğu için hem abiyi hem de annesi Harika Avcı'nın vasisi olmak ister. Harika Avcı'nın akıl sağlığının yerinde olmadığı ve ileri derecede şizofren hastası olduğunu ve tüm mal varlığını kontrol altına almak istediğini belirten abisi ve annesi dava açar. Harika Avcı'yı ruh ve akıl hastanesine yatırmak isterler. O süreçte Harika Avcı'ya en büyük darbeyi hem yakın arkadaşı hem avukatı olan bir kadın, eğer biriyle evlenirsen hiçbir şekilde ailen senden mal koparamaz. Seni evlendirelim, seni bu beladan kurtaralım der. Arkadaşının bu sözüne güvenen Harika Avcı kendisinden 20 yaş küçük olan İbrahim Öztürk'le evlenir. Bu sırada akıl sağlığı ile ilgili ailesinin talebi üzerine rapor alınan Harika Avcı'nın akıl sağlığı gayet yerinde olduğu ortaya çıkar. Bu raporlar ailesinin istediklerini ortadan kaldırmış olur. Asıl Harika Avcı'nın üzerinde başlanan oyun şimdi başlar. Uyuşturucu ve madde bağımlısı olan İbrahim Öztürk aylarca Harika Avcı'yı eve kilitler. Telefonunu elinden alır, darp eder, hatta şiddet sırasında merdivenlerden yuvarlanır. Defalarca kendisini öldürmek istediğini söyler. Madde kullanıp gecenin 3'ünde kafasına silah dayadığını anlatır. 4 yıldır eve kapatıldım. Kimseleri görüştürmüyorum. Kapatıldım ben bu evde kapatıldım. 4 yıldır ben şu anda nefes alamıyorum. Elimden telefonumu alıyorum. Şunu hadse düşmüş telefonum. Kurtardım. Yoksa şu anda beni var ya, belki cesedimi bulacaksınız. Bu evliliğe sebep olan arkadaşının evine bir gün gidip kahve içtikten sonra bilincini kaybeder. Bilincini kaybettikten sonra hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen avcıya o esnada bir sözleşme imzalattırılır. Avukat kadın Harika Avcı'nın üzerine olan birçok mal varlığını satıp onu dolandırır. Eşinden de defalarca boşanmak istemesine rağmen bu boşanma bir türlü gerçekleşmez. En sonunda eşinin madde bağımlısı olduğunu, şiddet gördüğünü, Cumhurbaşkanından yardım istediğini, artık boşanmak istediğini basın aracılığıyla duyurur. O dönem bir TV'de program yapan Oya Aydoğan, Harika Avcı ile ilgili şöyle der. Harika Avcı hiçbir zaman çalışmayı sevmedi. İşinin yerine aşklarının peşinden gitti. Ben bir dönem Harika Avcı'nın altında çıkıyordum. Çok güzel bir kadındı. Ağabeyi bu durumu görüp mallarını elinden gitmesin diye Harika'ya sahip çıktı. Maalesef Harika elindekilerinin kıymetini bilemedi der. Bu kadın çalışmayı çok fazla sevmeyen, çok aşklarının peşinden koşan bir kadındı. Abisi de onun durumunu görüp mallarını ona buna verdiğini görüp herhalde şey yaptı, sahip çıkmaya çalıştı. Harika Avcı daha sonra yine başka bir olayla gündem olur. Bir otel odasında kendini vurduğu haberleri son dakika olarak geçer. Kendini yanlışlıkla vurduğunu iddia etse de başka bir röportajda kendimi bilerek vurdum. Aslında tüm yaşadıklarıma karşı bir protestoydu der. Ama son zamanlarda onunla ilgili haberler çıkmaya devam eder. Önce pansiyonda kaldığı haberleri çıkar, ardından evinin kirasını dahi veremediği için sokağa atılmakla tehdit edildiği. Bunca ışıltılı hayattan, sahne ışıklarından, toz pembe dünyadan sonra içine girdiği girdap, düşüş onun için hazmedilecek gibi değildir. Hayat denen döngüde maalesef bu şekilde ilerliyor. İstediğin dünyanın bir içindesin, bir dışındasın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.